Devre şemamız bu şekilde. Node MCU'nun D2 isimli bacağına LED'imizin anot ucu, katot ucu da bir direnç üzerinden ground'a bağlı. Bu direnç 100 ohm, 220 ohm ya da 330 ohm olabilir ya da kullanılmayabilir. Çünkü Node MCU zaten 3.3 voltta çalıştığı için bu LED'i bozmayacak bir voltajdır. Bağlantıyı ben de göstermem gerekirse şu şekilde ben dişi dişi kablolarla uzun bacağını Node MCU'nun D2 pinine, kısa bacağını da en altta G yazan ground pinine bağladım. Node MCU üzerinde D2 olarak adlandırılan pin GPIO 4 pini. Yani bunu Arduino'da kullanırken 4 olarak tanımlamamız gerekecek. Şimdi kod tarafına bir bakalım. Tools bölümünden kartımız generik ESP8266 modül olarak seçili. Benim komportum 9. Komport 9 olarak seçili. Kodu birazdan satır satır açıklayacağım. Şimdi bir yükleyip deneyelim. Kodumuz yüklendi. Serial monitör. Resetleyelim modülü. Bilgileri kaçırdık, tekrardan gelsin. Şu an bağlantıyı yapıyor. Bağlandı. Benim modemim üzerinden aldığı IP adresi şu. Bunu buradan kopyalayarak NodeMCU üzerindeki web sitesine ulaşacağız. Buraya yapıştıralım. Şu anda bağlandı. Ben kamera görüntüsünü de buraya alıyorum. LED'i yak dediğimizde LED'imiz yanıyor. Söndür dediğimizde sönüyor. Bu kadar basit bir konu. Koda gelecek olursak kodu da en baştan tekrar yazalım. Satır satır da incelemiş oluruz. Yeni diyelim. Ekrana bir sığdıralım bu arkadaşı. Bir yere bir kaydedelim. Let server let kontrol diye kaydet diyelim. Kartımız seçili. Portumuz seçili. Şu an için önemli değil ama. Önce ESP8266'nın Wi-Fi kütüphanesini olayımıza dahil edelim. Bu da ESP8266'nın bağlanacağı access point'in Wi-Fi noktasının bilgilerini girmemiz lazım. Kullanıcı adı olarak SSID'yi belirleyebiliriz. Aynı şekilde şifremizi de buraya hangi Wi-Fi access point'ine bağlanacaksak onun kullanıcı adını, buraya da şifresini yazacağız. Sonrasında OINT8T tipinde LED'imizin bağlı olduğu pini belirtelim.
4'e denk geliyor demiştik. Sonra Wi-Fi server nesnemizi tanımlayalım. Adı server olsun. 80 port üzerinden çalışacak. Setup'ta bazı ayarlamalar yapalım. Şurayı siliyorum. Serial portla konuşacağız. O yüzden serialimizi bir başlatalım burada. 115.200 hızında. Bir 10 milisaniyelik gecikme verelim. Pin modla LED pinimizin çıkış olarak belirleyelim. Sonra bunu başlangıçta low değerini verelim ki yanıyor olmasın. İlk başlar başlamaz. Sonrasında Wi-Fi bağlantımızı yapılandırabiliriz. Yani modemimize bağlantı yapacağız. Şundan bir tane kopyalayalım. Bunu kullanacağız biraz. Şuraya SSID'mizi yazdıralım. Burada bir satır aşağı gitmemize gerek yok. Erişim noktasına bağlanılıyor diyelim. Sonra Wi-Fi'mizi başlatalım. Neyle başlatalım? SSID, kullanıcı adı ve password şifresiyle. Sonra bağlanana kadar bir döngünün içinde kalsın diye Wi-Fi'nin statüsünü kontrol ettiğimiz bir fonksiyon var burada. Ve bunun dönüşlerinden bir tanesi de VL Connected, yani bağlı. Bağlı olmadığı sürece buradaki işleme devam et diyoruz. Bir yarım saniyelik gecikme verelim. Serial printle de buraya bir nokta atalım. Yani bağlanmayı denerken yarım saniyelik aralıklarla serial ekranına noktalar atıyor olacak peş peşe. Server'ımızı başlatalım. Sonra serial println'le sunucu başlatıldı diyelim. Burada modem suyunun modemimizden aldığı IP numarasını da yazdıralım. Aynı zamanda modem üzerinden de görebiliriz ama burada gösteriyor olmak daha kolay erişmek için faydalı olacaktır. IP adresi diyelim. Sonracıma serial printle, hatta bunu adres formatında yazalım. Şöyle olsun: http nasıl alacağız IP adresini? Şöyle alacağız: wi-fi nokta local IP fonksiyonu bize IP'yi döndürecek. Bir de sonuna bir slash daha atarsak tam olarak adres formatında yazmış olacağız. Ayar kısmı bitti. Loop kısmında neler yapalım? Bir tane önce ziyaretçimiz olacak. Ziyaretçimizi tanımlamamız lazım. Nesne olarak tanımlıyoruz bunu. Adı da client olsun. Server nokta available.
var mı diye kontrol edelim bu arkadaş. Eğer yoksa geri dönelim. Varsa buradan devam edelim. Diyelim ki bir kullanıcı sunucuya bağlandı. Bağlı olmadığı her süre içinde client nokta 1 milisaniyelik gecikmeler koyalım. Bu aslında şu demek. Client için hali hazırda bir gönderilmeyi bekleyen bir veri var mı? Yoksa beklemeye devam et. Sonra varsa bizim bir istemcimiz, bir talepte bulunmuş mu? Bulunduysa ne talebinde bulunmuş? Ona bakalım. Bu şu demek. Gelen string'in tamamını oku. Nereye kadar oku? Return karakterini görene kadar oku demek. Sonrasında bunu da serial println'le ekrana basalım. Ne istemiş bizden? Client flash'la da bu arkadaşa gönderilen ama okumadığı buffer'da bekleyen verileri temizlemiş olacağız. Gönderdiği içeriklerde ne olacak? Bir LED açık durumu, bir de LED kapalı durumu olacak. Onu da şöyle kontrol edeceğiz. Request'imizin index of LED kapalı diyelim buna. Eşit değilse -1. Bu fonksiyon şöyle bir iş yapıyor. Request'in içerisinde, yani request string'inin tamamının içerisinde şurada gördüğü ibareyi arıyor. Eğer bulursa kaçıncı hanesinde bulduğunun bilgisini geri döndürüyor. Eğer bulamamışsa -1 döndürüyor. Biz de burada diyoruz ki eğer -1 değilse, yani şöyle bir durum. Diyelim ki request'imiz Hakan olarak geldi. Ve biz bunun içerisinde KA'yı arıyoruz. Bu bize şu H0, A1, K2 olarak sıfırdan başlıyor. H, A, K diye geldiği zaman bu bize 2 döndürür. Mesela Z arasaydık biz bunun içinde, Z olmadığı için -1 döndürmüş olacaktı. Burada da bunun kontrolünü yapmış oluyoruz. Eğer -1 değilse, yani içerisinde LED kapalı diye bir ibare varsa yapacaklarını belirleyecek bu koşul. Yani biz LED pinimizi burada low yapacağız. Diyeceğiz ki söndür. Burada bir de LED'in durumunu kontrol edecek bir şey eklesek. Şuraya ekleyelim mesela. 2 durum olacağı için boolean kullanabiliriz. Ne diyelim? LED olsun adı. 0 sönük durum olur. 1 de yandığı durum olur. LED kapalıysa buraya da LED eşittir 0'la tekrar bunu tanımlamış olalım. Çünkü burada 1'e çıkarttığımızda tekrar 0'a getirmemiz gerekecek. Diğer durumları kontrol edelim. Request'in içerisinde LED
açık diye bir şey var mı diye bakalım. Varsa bu arkadaş için de digital write led pin hide diyelim. Ve ledimizi yakalım. Led durumumuzda led eşittir 1 diyelim. Bunlar geri dönüşler içindi. Şimdi hiçbir şey istenmemişse hoş geldiniz sayfası gibi. İlk açılışta ne gelecek onları yazacağız. Bunları da client üzerine yazdırarak yürüyoruz. Burada da yine print ve println komutları geçerli. Burada header'ları göndermemiz lazım. Birincisi HTTP sürümü 200 tamam sayfa yüklendi demek. Okey'de onun string hali. Şunu da kullanacağız. Bunu da biraz kopyalayalım şuraya kadar. Yapıştıralım. Ne gönderelim? Content type'ımızı göndermemiz lazım. Diyeceğiz ki bizim gönderdiğimiz içerik text ya da HTML olabilir. Sonrasında bu da HTML'in taglarından bir tanesi. Doküman tipini belirlediğimiz HTML diye. Header'ları gönderdikten sonra bir tane boş satır göndermek gerekiyor. Header'ları gönderdiğimizi, bitirdiğimizi anlaması için. Yoksa gönderdiğiniz her şeyi burada header gönderiyorsunuz zannediyor. Ve sayfa orada çakılıp kalıyor. Şimdi bundan sonra HTML kodu yazılacak biraz. Buradaki tasarım tamamen sizin HTML bilginizle alakalı. HTML ile başlıyoruz. Body falan filan o toplara hiç girmiyorum. Direkt olarak basit bir şekilde sayfayı yazacağım. H1 tagıyla yani header 1 tagıyla led'in yanıp yanmadığını önce yazdıralım. Mesela diyelim ki led şu anda bir boşluk bırakalım. Kapatalım. Sonra burada kontrol edelim ledimizi. Yukarıda oluşturduğumuz led değişkeniyle. If led demek led 1 mi 0 mı anlamında. Yani bu sadece boolean kontrolü. Led 1 mi diye soruyoruz şu anda. Led 1 ise buraya şunu yazdıracağız. Şuradaki eleni kaldıralım. Burada print line yapmasın. Şurada yapsın. Yanıyor diyelim. Yukarıda boşluk bırakmıştık. Burada bırakmamıza gerek yok. Şu H1 tagını kapatmamız lazım. Ya da bunu burada kapatmayalım. Şunu şöyle else diyelim. Başka bir durum yok zaten. Sönük diyelim. Sönük. Şurayı da else yapacağız. Peki bu yanma durumlarını gönderebilmesi için bu arkadaşa bir de şu H1'i burada kapatalım. Sonra buraya bir tane aref. Bu bir yönlendirme komutu. A'yı şöyle kapatalım. Şunu da kapatalım. Buraya da bir tane buton ekleyelim. Butonu da kapatalım. Bunları hemen açar açmaz kapatıyorum ki sonra kapatmayı unuttuğunuzda HTML patlayabiliyor. Nereye göndersin? Butonumuz hangi butonumuz olsun? LED'i yak butonumuz olsun. Nereye gönderecek? Şuraya gönderecek. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Bir tane daha butonumuz olacak.
Ctrl C, evet. Ctrl V diyelim. H1'i kullanmıştık. Burada kullanmayacağız. LED açık değil. Kapalı diyeceğiz. Bunu da buradan alalım. Şuraya LED kapalı LED'i kapat diyelim buraya da. HTML tagımızı da burada kapatalım. Kodumuz bitti zaten. Bir saniyelik beklemek diyelim. 1 milisaniyelik. Sonra da seriallen println kullanıcının bağlantısı kesildi diyelim. Çünkü buraya kadar verileri aldıysa burada kullanıcının sayfayla işi bitmiş demektir. Başka bir şey de yok galiba. Şunları silelim. Bir auto format yapalım. Niye elsin altına aldıysa. Kontrol et diyelim. Bunu beğenmedim dedi. Şurayı kapatmamışız. Bir daha check edelim. Şunu da koymamışız. Başka da bir şey kalmamıştır herhalde. Tekrar kontrol edelim. Buradan compiling dedi. Yükleyelim. Bu SSID ile parolayı sonradan girebilirsiniz. Ben daha önce kendi SSID ve parolamı girdiğim için NodeMCU EPROM'un içinde tutuyor bunu. Tekrar bağlanıyor yani. Tekrardan girmenize gerek kalmıyor. Ancak bunu şeyde yazdırmayacaktır. Serial ekranına yazdır demiştik şurada. Bunu görmüyor olacağız. O yüzden buraya biz bunu yazalım. Yine de bir bakalım. Serial monitörden. Reset diyelim, malı çalışsın. Sunucu başlatıldı. Kopyalayalım adresi. Şu anda yanmıyor. Sönük gibi güzel güzel karakterler geldi. Bunu ne yapalım? Şöyle yapalım. Bu header'ları gönderdiğimiz yerde arkadaşa bir de jar set yollarsak kaç göndermemiz lazım? UTF 8 mi? Jar set eşittir UTF 8 dersek Türkçe karakterlerimiz de gelecektir. Yükle diyelim. Yüklendi. Serial monitör.
Bu sefer şeyi de istedi. Şifreyi de istedi. Onunla girelim. Tekrar yollayalım. Sonucu başlatıldı. Yeni versek arkadaşı. Türkçemiz de geldi. Öyle de bir bakalım. Ne alemde. Edi yak. Edi kapat. Mevzu bu kadar. Farklı bir şey yapabilir miyiz? Aslında bir buton daha ekleyebiliriz. Nasıl yapıldığını anlamak adına. Şu arkadaşı kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Buna da diyelim ki LED blink yapsın. LED blink yapsın. Şunu kopyalayacağız buradan. Sonra şurada, hatta şunu önce bir kopyalayalım. Ctrl C, Ctrl V. LED blink. Aynısı ama yine de kopyalamak alışkanlık olmuş. Hata vermemesi açısından. Bunun içine bir döngü atalım mesela. For Wind 8 T A eşittir 0 A küçük 3 diyelim. Sonra da A'yı tek tek arttıralım. Bunun içinde ne yapalım? Bunun içinde LED'i yakalım. 200 milisaniye bekleyelim mesela. Sonra low yapalım. 200 milisaniye daha bekleyelim. Bunu biraz daha yüksek yapsak daha iyi olur. 500 yapalım. LED de finalde söneceği için burayı da LED 0 yapalım. Böyle bir gönderelim. Butonumuz geldi. Tekrar bakalım. Yak dediğimizde yanıyor. Kapat dediğimizde kapanıyor. Blink dediğimizde 3 kez 4 kez kapanıp duruyor. Olayın tamamı bu kadar. Herkese kolay gelsin.